Merhaba arkadaşlar, Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bektir Dökmez. Bugünkü videoda sizlere bu gördüğünüz şık kolyenin yapımını göstereceğim. Gerçekten çok şık ve dantel gibi duruyor. İsterseniz kolye yapabilirsiniz. İsterseniz de bir önemli güzel bluzunuzun üzerine dikebilirsiniz de. Fikir amaçlı. Böyle bir güzel kolye. Bu kolyede kullandığım malzemeleri hemen söyleyeyim. Bu gördüğünüz inciler Dolar Beatbox'tan gelmişti. Şöyle bir sürü renkleri de var. Bugün size ama eflatun olanından göstereceğim. İsterseniz 2-3 renk kullanabilirsiniz. Hatta böyle araya canlı olarak da katabilirim. Gümüş kaplamalı papan kapamamız var. Bunu da kullanabiliriz. Dediğim gibi bunlar Dolar Beatbox'tan geldi. Beni takip edenler çoğu biliyordur zaten. Dolar Beatbox'un ürünlerini kullanıyorum çoğunlukla. Burada gördüğünüz gibi iki renk 11'e 0 boncuk kullandım. Bugün ama biraz daha canlı, değişik bir renk kullanmak istiyorum. Bu iki rengi seçtim. Tabii bize metal zincir de gerekiyor. Tabii bu uzunluğu siz kendiniz belirleyeceksiniz. Ben bu kolyede biraz uzun kullandım ve uç kısmına da böyle bir süs yaptım. Boncuk kaplarım ve boncuk çekmecemde Artdort'tan. Şöyle göstermiştim bunu önceden. Çok kullanışlı, çok seviyorum bunu. Dolar Beatbox'un ve Artdort'un bu videonun açıklamalar bölümüne linklerini ekleyeceğim. Sizler de oradan takip edip bakabilirsiniz. Tabii bize boncuk ipi ve iğne gerekiyor. Ve çeşitli aletlerimiz var. Makas ve diğer aletler, demir aletler. Şimdi yapım aşamasına başlayabiliriz. Evet, malzemelerimi ben hazırladım. Ve şu kısmını yapacağız. Yani bu yuvarlağı yapmamız lazım. O yüzden boncuk ipime yani iğneme 8 tane boncuk takıyorum. Tabii boncuklar kaymasın diye ben bir tane stop boncuğu takmıştım. Bunu durdurmak için kullanıyoruz biliyorsunuz. Şöyle boncuklar kaymasın diye. Sonrasında tersten tekrar dönüyorum böyle. Halka yapıyorum. Şöyle. Bunu bir tur dolaşalım sağlam olabilmesi için. 2 tane düğüm atıyorum. İp burada. Buradan giriyoruz. 3. Şöyle 4 tane gidelim. İki renk kullanacağım için eflatun ve sarı olarak söyleyeceğim bu renkleri. İğneme 4 tane eflatun, 1 tane sarı, 5 tane eflatun, 1 tane sarı ve 2 tane eflatun olarak takıyorum ve aşağıya indiriyorum. En sonuna kadar geldik. Böyle elimle tutuyorum. Bir tane boncuk ayırdım ve ikinciden şöyle yukarıdan yani girdim. Bu tabi her zaman olmuyor. İlk başta bu şekilde şöyle kaydırdım ve iğneme 4 tane boncuk taktım. Anlaşılır olması için biraz ayıracağım. Şöyle tutuyorum elimle. Bir tane atlıyorum ve buradan bir tane eflatun, bir tane sarı ve bir tane eflatundan giriyorum.
Bunu daha iyi ileride anlayacaksınız. Aşağı kadar indim. Tabii bu ilk başı tabii önemli. Şöyle. İğneme tekrar 10 tane eflatun renginde boncuk aldım. 5 ve 5. 10 oluyor. Tekrar indiriyorum. Bu işlemi her zaman yapmayacağız. Bu ilk başta böyle yapıyoruz. En sonuna kadar indirdik. İndirdikten sonra elimle böyle tutuyorum. Bir tane boncuk atlıyorum ve 2 tane boncuktan geçiyorum. Şöyle. Sonrasında bir tane 11'e 0, bir tane 4 milimlik inci ve bir tane de yine 11'e 0 boncuk aldım ve aşağı kadar indirdik. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Buradan 6. boncuktan geçiyorum. Şöyle hemen göstereyim. Ve bu şekilde olacak. Ve sonrasında 2 eflatun, bir sarı, 2 eflatun takıyorum. Şöyle tutuyoruz. Tabii bu dönebilir. Buna dikkat etmemiz lazım. Buradan şimdi gireceğimiz yer, burada 2 tane şöyle en üstte 2 tane bırakıyorum. Ve buradan yukarı doğru giriyorum. Şöyle. Ve sonrasında tekrar 4 tane eflatun boncuk taktım. Ve burada bir tane eflatun boncuk atladım. Ve 3 boncuktan geçiyorum. Bir eflatun, bir sarı, bir eflatun. Bu şekilde aşağı kadar indirdim. Şöyle bir görüntüsü olacak. Ve sonrasında tekrar 3 tane eflatun boncuk takıyorum. Ve ip burada gördüğünüz gibi ben burada sadece incinin içinden geçiyorum. Şöyle. Burayı tutmuş oldu gördüğünüz gibi. Boncuk taktım, yani 3 tane eflatun boncuk taktık. Bu en alttaki eflatun boncuktan geçiyorum. Ve buradan geri dönüyorum. Buradan 1 ve 2. 2 tane eflatundan geçiyorum. Şöyle düzeltelim. Ve sonrasında 5 tane eflatun boncuk takıyorum. Buradayım gördüğünüz gibi. Ve buradayım. Burayı yanı kapatacağız. Bir tane boncuk atlıyorum ve diğerinden giriyorum. Ve gördüğünüz gibi burası kapandı. Ve iğneme tekrar 2 eflatun, bir sarı ve 2 eflatun aldım. Yani toplamda 5 boncuk oluyor. Buradayım gördüğünüz gibi. Burada 2 tane yukarıda bırakıyoruz ve hemen altından giriyorum. Şöyle. Yavaş yavaş üst kısmı olacak. Tekrar iğneme 4 tane eflatun boncuk taktım. Buradan hemen bir boncuk atlıyorum ve 3 boncuktan geçiyorum. Bir eflatun, bir sarı ve bir eflatun olarak buradan aşağı kadar iniyoruz. Şöyle yapalım, hemen düzeltelim.
Ve sonrasında iğneme 4 tane eflatun boncuk taktım. Şöyle. Ve hemen aşağı indiriyorum. Ve buradayız. Şimdi burada şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6. boncuktan şöyle yukarıdan aşağıya giriyorum. Ve gördüğünüz gibi burası kapanmış oldu. Ve dilimler yavaş yavaş oluşuyor. Ve iğneme 5 tane eflatun boncuk taktım. Buraya kadar anlattıklarım biraz daha farklı. Bu bölümde farklı. Artık bu şekilde kolyeyi yapacağız. Ve aşağı kadar indiriyorum. Buradan bir tane boncuk atlıyorum. Buradan 1, 2 tane boncuk geçiyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ve iğneme tekrar 11'e 0 bir tane inci ve bir tane 11'e 0 boncuk taktım. Ve burada kalmıştık. Şöyle çevireyim hemen. Ve buradan giriyorum. Şöyle baklava dilimi oluşacak. Oradan aklınızda kalsın. Yani yukarıdan bir tane boncuk geçmiş oluyoruz. Atlamış oluyoruz. Ve bir tane hemen giriyorum. Bu şekilde. 2 eflatun, bir tane sarı ve 2 eflatun aldım. Gördüğünüz gibi. Ve buradan 2 tane boncuk ayırıyorum. Ve yanındaki boncuktan hemen giriyorum. Yani şöyle olacak. Yukarıda her zaman 2 tane boncuk kalacak. Bunu unutmayalım. Ve en yukarıda da her zaman 4 tane boncuk takıyoruz. Bunu da unutmayalım. Bu da önemli. 4 tane eflatun boncuk taktım. Ve buradan hemen şöyle yapalım. Bir tane boncuk atlıyorum. İpim burada, şurada. Şuradan bir tane boncuk atlıyorum ve 1, 2 ve 3. Şöyle gördüğünüz gibi bir eflatun, bir sarı, bir eflatun boncuk. Geçiyorum şöyle. Dolanmasın tabii ip. Gördüğünüz gibi üst tarafı da yaptık. İğneme tekrar 3 tane eflatun taktım. Şuradayım. Ve burada hemen sadece incinin içinden geçiyorum. Burada gördüğünüz gibi. Tekrar iğneme 3 tane eflatun boncuk taktım. Buradan eflatun boncuğa giriyorum. En alttaki. Ve buradan yukarı doğru çıkıyorum. 1 ve 2. 2 tane boncuktan yukarı doğru çıktım. Elimle de böyle düzeltiyorum. Kaymasın diye. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş güzelleşiyor. Ve tekrar iğneme 5 tane boncuk taktım. Artık bundan sonrası aynı. Buradan 1 ve 2. 2 tane boncuk sayıyorum. Şöyle. Ve geçiyorum. Bu şekilde. Hemen indiriyorum. Burada şöyle yapalım. 2 tane boncuk yukarıda kalıyor her zaman. Ve buradan giriyorum yanındaki boncuktan. Dört tane eflatun boncuk taktım. Ve indireyim hemen. Buradan yanındaki boncuğu atlıyorum.
ve buradan 1, 2 ve 3. 3 tane boncuktan aşağı iniyorum. Böyle düzelteyim ve tekrar yeni bir sıraya başlıyorum. Ve ipime 4 tane boncuk aldım, eflatun boncuk. Sonrasında buradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şuradan 6. boncuktan geçiyorum. Şöyle yakından göstereyim. Ve buradan aşağıya iniyoruz. Ve bu sırayı tamamlamış olduk. Yani 2 tane dilimimiz oluştu. İğneme tekrar 5 tane boncuk taktım. Ve bunu indirelim hemen sonuna kadar. Ve 3. dilime başlayacağım. Yeni bir sıra. Şöyle bir tane boncuk atlıyoruz. Hemen ikisinden 2 ve 3. boncuktan geçmiş oluyorum. Şöyle sıkılayalım. Şimdi bir tane eflatun boncuk, 11'e 0, bir tane incimizden yani ve bir tane 11'e 0 boncuk takıyorum ve aşağı kadar indirdim. Şöyle ve buradan bir tane atlıyorum ve buradan giriyorum. Eflatun, bir sarı ve 2 eflatun taktım. Şöyle hemen indiriyorum şöyle aşağıya. Şöyle indirdikten sonra buradan gireceğimiz yer 2 tane boncuk bırakıyoruz ve hemen yanındaki boncuktan böyle giriyorum yukarıya. Şöyle ve tekrar 4 tane boncuk taktım. Hemen buradan yapmamız gereken bir tane atlıyoruz. Buradan bir eflatun, bir sarı, bir eflatundan giriyorum. Şöyle ve üst tarafı yapacağız. O yüzden tekrar 3 tane boncuk alıyorum, 11'e 0 ve buradan 4 milim büyüklüğündeki drag boncuktan giriyorum. Şöyle üç tane boncuk taktım. Burada en alttaki geri döndüğümüz boncuktan giriyorum. Şöyle ve buradan bir boncuk atlıyorum, 2 boncuk. Şöyle 2 boncuktan birden geçiyorum. Geri döndükten sonra böyle elimizle de düzeltelim ve 5 tane boncuk takıyorum iğneme tekrar. Eflatun boncuk. Umarım anlaşılıyordur. Bu aynı, karıştırmayacağız yani bundan sonrakiler hep aynı. Buradan girmemiz gereken şöyle bir tane boncuk atlıyorum. Hemen üstündeki boncuktan geçiyorum. Şöyle. İki eflatun, bir sarı, 2 eflatun aldık. Şöyle 2 tane yukarıda bırakıyoruz her zaman. Hemen onun yanındaki boncuktan geçiyorum. Şöyle 2 tane yukarıda bıraktık ve hemen
yanındakinden geçtik. Yani karıştırmamak için. Ve bu şekilde devam edeceğiz. Ben yapıyorum, sizler de yapın. İstediğiniz boyun ölçüsüne gelene kadar uzatabilirsiniz. En son kısmında size yine göstereceğim. Kolyemi biraz kısa yaptım. Gördüğünüz gibi bundan biraz kısa oldu. Çünkü hesapladığım gibi çıkmadı boncuklarımın miktarı. Az oldu. O yüzden siz tabii ki bunu hesaplayın. Eğer açılmamış bir dizi kum boncuktan yapacaksanız tam yetecektir yani. Belki biraz artabilir bile. Sonrasında zaten biraz zincirle tabii ki uzatabiliriz. Şimdilik bunu yapacağım, bitireceğim, size sonunu da göstereceğim. En son kısmını bu şekilde yapacağız. Ve 4 boncuk takıyorum şöyle. 4 boncuk taktıktan sonra yine gösterdiğim gibi aynı işlemi yapıyoruz. Ve buradan orta kısmından 3 boncuktan aşağı iniyorum. Bu şekilde. Şöyle yapacağım. 4 tane eflatun boncuk, 1 tane sarı ve 2 tane eflatun boncuk takıyorum. Ve aşağı indirdim. Şu şekilde, yanlış yapmamak için 2 tane üste bırakıyoruz. Buradan yanındaki 2 taneden sonra yanındaki boncuktan yukarı doğru geçiyorum. Böyle. Ve iğneme 4 tane eflatun boncuk takıyorum. Yukarıdayız. Buradan atladıktan sonra 1 2 3, yani her zamanki gibi eflatun sarı, eflatun boncuktan geçiyorum. Burada devam etmiyoruz. Devam etmediğimiz için buradan böyle içinden geçelim. Ve yukarıda 2 tane kalacak şekilde bıraktım. Burada 7 boncuk takıyoruz ama boncuklarım tabii ki yetmediği için ben bu şekilde taktım. 7 boncuk taktım. Taktıktan sonra burada en sonda köşede bulunan boncuğun içinden yukarı doğru geçiyorum ve burada bir halka oluşturuyorum. Tabii bu halka sağlam olması için böyle içinden dolaşalım ve içinden dolaştım ve buradan tekrar aşağı iniyorum ve içinden yine dolaşacağım. Sonra ipimi kesip bir yerde bitireceğim. Evet, buradan halkaya girdiriyoruz. Buradaki halkanın içinden de geçiriyorum. Kapandıktan sonra diğer tarafı yapmam lazım. Zincir gerekecek ama eğer zinciriniz yoksa böyle halkaları birbirine girdirip yine zincir yapabilirsiniz. Bu kolye de çok güzel oldu. Eflatun da çok güzel oldu. Ve zincirin uç kısmına ben böyle yaptım. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Evet, videomuz bugünlük bu kadardı. Eğer bana sorularınız olursa bu videonun yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.